Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün 420 kilometrelik bir yolculuk yapacağım ve bunu trenle gerçekleştireceğim. Bu vesileyle size Almanya'daki tren sistemini de gösterebilirim ve ufak bir yolculuk tadında bir vlog olacak bu. Şimdiden söyleyeyim. Şu anda tren istasyonuna geldim ama bayağı bir yürümem gerekiyor çünkü buranın ana tren istasyonu 7 yıldır, 8 yıldır inşaatta. Bu sebepten dolayı geçici bir istasyon yaptılar ve o istasyon gerçekten çok yukarıda. Yukarıda diyorum çünkü bayağı bir şekilde yukarıya yürümeniz gerekiyor. Burada 2015 yılında yanlış hatırlamıyorsam yeni bir tren istasyonu projesi başlatıyorlar ve hedef 2021 olarak belirleniyor ama asla 2021'de bitmiyor ve bitecek gibi de durmuyor şu anda. Bu sebepten dolayı şu anda buraya geçici bir tren istasyonu yaptılar ve ona yürümek gerçekten büyük işkence. Yukarıya doğru yürüyorsunuz. Bayağı yukarı. Şu anda zaten nefes nefeseyim. Ben Türkiye'deyken Bursa'da yaşıyordum. Bursa'da üniversiteye gittim. Yaz tatiline geri Bursa'ya döndüğümde bir tane AVM dikmişlerdi. Bursa'nın en büyük AVM'lerinden biri. Bir de AVM değil sadece. AVM'nin üstünde bir de rezidans var. Bunu 6 ayda bitirdiler ama şuraya bir tane tren istasyonu kuramadılar ve göründüğü gibi hala şu anda inşaat halinde. Bu sebepten dolayı bayağı bir şekilde yürümem gerekiyor. Şimdi şöyle bir sıkıntı daha var. Benim trenim aktarmalı. Köln'e gideceğim. Stuttgart'tan Köln'e gideceğim. Köln'den Düsseldorf'a geçeceğim. Bu sebepten dolayı aktarma yapmam gerekiyor. Aktarma yapmanın sıkıntısı 5 dakika süreyle aktarma yapacağım tren ve eğer şu anki trenim 1-2 dakika gecikirse diğer trene yetişemeyeceğim. Ve Almanya'da ön yargılarınızı yıkmak istemem ama hiçbir şey dakik işlemiyor. Trenler her zaman geç kalıyor, her zaman. Eğer treniniz tam vaktinde geliyorsa çok şanslısınız. Trenimin geleceği istasyona geldim şimdi. Gerçekten bu tren istasyonuna yürümek büyük işkence. Umarım bir an önce biter. Şimdi normal şartlarda tramvaydan ya da otobüsten indikten sonra sadece tek bir merdivenle ana tren istasyonuna gelmeniz gerekiyor ama şu anda geçici yere ulaşmak için gerçekten bayağı bir efor sarf etmeniz gerekiyor. Neyse ben ulaştım. Birazdan trenim gelecek. Şu anda bir gecikme gözükmüyor. O bakımdan kendimi şanslı hissediyorum ama Almanya'da gerçekten bilemiyorsunuz. Şu anda vaktinde gelir ama varacağı yere geç kalır. Bu tamamen Almanya hakkında büyük bir espri haline gelmiş durumda. O yüzden üzücü bir durum. Tam bir gecikme yok diyordum. Uygulamadan bildirim geldi treniniz gecikiyor diye. Ama işin güzel yanı diğer tren de gecikiyor ve işin anlamadığım tarafı ikinci bineceğim aktarma yapacağım tren daha şu anda yolculuğa başlamadı. Hani başlamadan geç kaldığının haberini veriyorlar. Çok saçma bir mantık. Ya abi yola çıkmamış bir şey nasıl geç kalabilir? Arkadaşlar şimdi trene bindim. Tren inanılmaz kalabalık. Umarım saçım güzel çıkıyordur. Neyse. Şu anda tren inanılmaz kalabalık. Normalde bu kadar kalabalık olmuyor ama nedense şu anda kalabalık. Ve şu anda tam 250 km hızla gidiyoruz. Gözüküyor mu bilmiyorum ama yakınlaştırırım. Okunmuyor bile olsa ben size söylüyorum. 250 km hızla gidiyoruz. Ve buradaki tren sisteminde gerçekten çok saçma bir mantık var. Siz tren bileti aldığınız zaman sadece trene binmeye hak kazanıyorsunuz. Oturacak yere hak kazanmıyorsunuz. Eğer bir koltuk ayırtmak istiyorsanız bunun için ekstradan bir para vermeniz gerekiyor. Yani bu ücreti ödemezseniz eğer bütün trende boş bir koltuk bulana kadar yürümeniz gerekiyor ve ben de doğal olarak fazladan para vermek istemediğim için sadece bilet aldım. Koltuk ayırttırmadım kendime. O sebepten dolayı bütün treni dolaşmak zorunda kaldım boş bir yer bulana kadar. Ki burası da boş şu anda sanıyorum. Çünkü neden sanıyorum? Çünkü şurada ekranın kenarında koltuğun nereden nereye kadar dolu olduğunu gösteren bir ekran var ve o ekrandan şu an bulunduğum vagonda bozuk herhalde çünkü hiçbir yerde yanmıyor. 3 durak gideceğim, 3 durak sonra ineceğim. 3 durak boyunca boş çıkarsa benden mutlusu yok. Kendime yiyecek bir şeyler de aldım. Onları göstereyim size hemen. Kahvaltı yapmaya gerçekten vaktim olmadığı için buradaki hani Alman börekçisi diyeyim öyle bir yere girip bir sandviç bir de croissant aldım. Sandviçin içinde tavuk var. Tavuğun içinde yumurta var. Ve burada normal ama ben Türkiye'de hiç böyle bir şey görmedim. O yüzden göstermek istiyorum. Size belki ilginç gelebilir. Şöyle bir sandviç aldım. Bu tavuk, domates, üstünde yumurta var gördüğünüz gibi. İçinde sos var. Bir de marul. Başka da bir şey yok. Yumurta niye koyuyorlar bilmiyorum. Tadına yakışıyor mu? Anlaşılmıyor bile ama koyuyorlar fazladan protein yani şikayetçi olamayacağım.
Şimdi bir yemeğimi yiyeyim, sonra bilgisayarımı açıp size burada bir internet hız testi yapayım hemen. Ne gibi özellikler var trende? Şimdi öncelikle oturduğumuz yerden başlayalım. Şurada kıyafetleri asmak için bir bölme yapmışlar. Bu ileri geri de hareket edebiliyor. Üzerine şurada camda perde var. Bunu da kapatıp açabiliyorsunuz. Ve tabii ki de şurada bir priz var. Gözüküyor mu bilmiyorum ama buradan bayağı da güçlü bir priz, bilgisayarımı falan şarj edebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Üzerine bir de şurada bir çöp kovamız var. Böyle açılıp kapanabiliyor. Şimdi hemen bilgisayarımla bir de internete bağlanıp bir hız testi yapalım. Trendeki hız ne kadarmış? Bir de trenin kendi web sitesine bağlanıp oradan birkaç şey daha yapabiliyorsunuz. Onları da göstereceğim şimdi. Evet, şimdi bağlandım internete. Hemen size web sitesini göstereyim. Şurada trenin ne kadar hızla gittiğini görebiliyorsunuz. Bir sonraki durağa ne kadar sürede varacağını, ne kadar gecikme olduğu yazıyor. Aşağı indiğiniz zaman online check-in yapabiliyorsunuz. Normal bizdeki şehirler arası otobüslerde hani koltuğun şurasında bir ekran olur ya, burada o ekranlar yok. Onun yerine buradan film, işte podcast, magazin falan seçip izleyebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz. Hatta oyunlar bile oynayabiliyorsunuz ama bunun için ekstradan sizin kendi aygıtınız olması gerekiyor. Buradan hatta şöyle göstereyim yeni sayfada açarak. Buradan haritadan takip edebiliyorsunuz canlı canlı nereden nereye gittiğini. Onun dışında arka tarafta bir tane restoran var. Buradan direkt restorandaki bütün ürünlerin fiyatını görebiliyorsunuz. Bir tane bira yanına 4 tane Belgişi, Belçika köftesi, ekmek falan 14.20 euro. Pahalı yani, bayağı pahalı. Ama yani trendesin, yapabileceğim başka bir şey yok. Mesela burada bir tane vegan ekmek arası bir şey var. O da 6.90. Ya mesela bu çok pahalı değil. Yani ortalama bir fiyat. Bakalım başka ne gösterebilirim size. Tatlı bir şeyler var mı? Bak çocuk menüsü var. 7.5 euro. Patates, ketçap, mayonez, oyuncak, bir de elmalı soda var yanına. Ya da 9.5 euroya da bir tane makarna bolognese alabiliyorsunuz. Domates çorbası var. Ekmekle birlikte 6.90. Simit şineki var. 3.80. Simit şineki de Almanya'nın kendine has bir tane tatlısı. Arkadaşlar bu arada siz de hemen şöyle aşağı kaydırın azıcık. Şurada bir yerde abone ol tuşu var. Ona basın. Bir de şuna basın. Beğenin yani. 381 abonedeyiz şu anda. 500'e hiçbir şey kalmadı. Abone olan elleriniz dert görmesin inşallah. Amin. Şimdi hemencecik bir internet hız testi de deneyelim hazır tünele girmemişken. Ben buradan Go'ya basıyorum ve hani gördüğünüz gibi sonuçlar, şu anda trendeyim. Tekrardan göstereyim ve 5.5 megabit indirme, 28'de upload'umuz var. Ama bu hız trenin konumuna göre azalıp artabiliyor. Ben 100 megabit'e kadar gördüm. Evet, şimdi de hemen kısa bir tuvaleti göstereyim size. Burada normalde düz bir tuvalet var. Tek eksiği taharet musluğu. Burada yeterli kadar peçete var. Bir tane de yedek koymuşlar hatta. Burada el yıkamak için ufak bir bölme var. Dezenfektan, sabun, bir de peçete var. Bu su temassız çalışıyor. Gayet de güzel akıyor. Altta da çöp var. Bir de burada her yere ayna döşemişler. Şu birazcık çirkin ama onun dışında her şey güzel. Temizlik olarak da gayet de temiz. Şurada kıyafet askısı var. Yani bir tuvaletten bekleyebileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz burada. Trendeki olay yani bu. Gösterdiğim gibi çok bir şey yok ama bence ihtiyaç olan her şey var. Siz ne düşünüyorsunuz bu trende verilen hizmetler hakkında? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi Köln'e doğru gidiyorum. Köln'de büyük ihtimalle aktarma yapamayacağım çünkü gecikmeden dolayı diğer trene yetişmem gerçekten çok zor duruyor. Bu sebepten birazcık Köln'de de ulaşabilirim belki şansım varsa. Evet, dediğim gibi şimdi ilk trenim gecikti. İkinci aktarma yapmam gereken tren de geciktiği için ikinci trene yetiştim. Tren bana yetişemedi diyebiliriz. Şimdi diğer treni bekliyorum. Trenden inerken de önümde yaşlı bir teyze vardı. Yaşlı teyzenin de 2 tane valizi vardı. Bir tanesini indirdi, ikincisini indirmesine ben yardımcı oldum. Bu sırada da şey dedi ya, sizin tabi Schatz. Yani Türkçe çevirdiğimizde sen bir hazinesin gibi bir anlama geliyor.
Ama işte böyle sen benim hazinemsin, aşkım gibi bir şey değil de daha çok teşekkür ederim canım gibi. Hani Almanca'da böyle çok da büyük bir anlam ifade etmiyor bu şekilde dendiği zaman diye düşünüyorum. Yani hissettirmiyor o. Hani böyle canım, aşkım, bebeğim samimiyet hissini vermiyor. Şu anda trenim geldi. Bu benim bineceğim tren. Trene bineceğim. Yarım saat sonra da hedefime varmış olacağım. 40 dakikalık bir gecikmeyle. Evet, şimdi diğer trene bindim. Burada masalı bir yere denk geldim. O diğer trende var. Her trende böyle geniş masalı bir yer var. Burada da çöp var burada. Onun dışında pizza var. Bu koltuk kalkıp inebiliyor ama diğer trende olmayan ekstradan şurada böyle bir ışığımız var. Gece ışığı. Onun dışında her şey aynı. Bu arada yolculuk boyunca hiç kimse biletimi kontrol etmedi. Yani şu anda biletsiz de binebilirdim bu yolculukta ama binmenizi tavsiye etmem çünkü çok büyük cezaları var. Bu arada burada da bir hız testi yapıyorum. Belki bu trende internet daha hızlıdır diye hemen görelim. 10 megabit download verdi. Telefonda herhalde upload'u göstermiyor yani bence. Bir trene göre görüyorsunuz trende. Hatta şurası Dom Katedral Kilisesi ya da Dom Kilisesi ya da Katedrali, bilmiyorum tam ismini. Ama Köln'deki o meşhur kilisemsi yapı orası. Yaklaşık 3 saatte 400 kilometreyi tamamlamış olacağım. Umarım bir gecikme olmaz. Bu arada manzaralı şu şekilde. Yani eğer izlemediyseniz Köln vlogumu izlemenizi tavsiye ederim. Burada buraları falan gezdim. Şu köprüde yürüdüm hatta. Kapak fotoğrafı da şu karşıdaki köprüde çekildi. Göstermeyi unuttum, bir şey aklıma geldi. Şurada bir tane kol var. Bunda kolu çektiğiniz zaman şöyle aşağıdan ileri gidiyor koltuk. Şu şekilde bir hareket yapıyor. Yani hafiften yatış pozisyonuna geçiyor ama şu arka taraftaki kısım yatmadığı için arkadaki insanı da rahatsız etmiyor. Bu sebepten dolayı da herkes çok rahat bir şekilde yatış pozisyonuna geçebilir ama şöyle ufak bir sıkıntı var. Bunda da bel kısmında büyük bir boşluk oluşturduğu için çok uzun süre bu pozisyonda kaldığı zaman insanın belinde de bir ağrı oluşmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, şu anda hedefime vardım. Hatta bakalım neredeyiz orada. Neredeyiz lan? Bakın orada Türkçe hoş geldiniz yazıyor tabelada. 40 dakika dedim ama 20 dakikalık bir gecikmeyle vardım. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum ama bir şekilde tren hızlandı herhalde. Yani dediğim gibi Almanya'daki tren sistemi mantığa sığan bir durum değil. Yani bu şekildeydi. Bu videonun da burada sonuna geldik. Ufaktan gezi tadında bir yolculuk vlogu oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Takipte kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.